Çavuşoğlu sessiz bir hafta geçirdi demiştik. Yine hararetli günler bizi bekliyor. 5 aydır alkolle yatıp alkolle kalkıyoruz. Yani muhalefete düşmesine rağmen hiçbir kimsenin ense karartması yok. 2015 7 Haziran seçimlerinde AK Parti bir staj yaptı. Öğrencilere verilen burslar iptal edildi. Sosyal yardımlar iptal edildi. 4,5 aylık bir dönemde böyle bir olumsuzluklar zinciri içerisinde var. Toplantıda olan dönemini aratıyor bir hale getirdi. Sen nasıl 5 milletvekili çıkardın? Her toplantıda işte yok arabalar nereye gitti, kimi götürdü, kimi getirdi. Ya bunlardan artık çıkıp kurtulmak lazım. Sayın Çavuşoğlu, yeni doğanlara altın verdik, eşya verdik dedi kaç kişiye? Emeklilere para dağıtıldı dendi kaç kişiye? Millet bunu merak ediyor. Ben geldim vay Osman Zoran, vay AK Parti, vay şu, vay bu. Çavuşoğlu bunlarla uğraşıyor ama şunları da yapıyor bak dedi. Oradakilerin hepsi Cumhuriyet Halk Partili, oradakilerin hepsi AK Partili, oradakilerin hepsi Milliyetçi Hareket Partili değil. Sevgili dostlar, herkese merhabalar diyoruz. MK Yapımcıyız, Gazeteciler Konuşuyor programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün Ağustos ayındayız. Ağustos'un sıcağı var. 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü. Parti binası yaptıkları toplantılarla çok geniş katılımlı, iyi bir toplantı oldu. Eski isimler, yeni isimler partinin kuruluşundan bu zamana geçen süreci değerlendirdiler ve benim aldığım tek bir mesaj vardı orada. Yine Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız, yanındayız dediler. Malum geçen hafta biz İbrahim abiyle konuştuğumuzda Çavuşoğlu sessiz bir hafta geçirdi demiştik. Yine hararetli günler bizi bekliyor. İşin garip tarafı hemen hemen 5 ay oldu. 5 aydır alkolle yatıp alkolle kalkıyoruz. Yine meclis toplantısında alkol gündeme geldi. Evet. Onun dışında araçlar, Büyükşehir Belediyesi önünde sergilenen araçlar ihtiyaç fazlası denmişti. Şimdi yeniden ihaleye çıkılacağı haberlere yansıdı. O da muazzam bir tartışma konusu oldu. Buradan bismillah diyelim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Zaman hızlı geçiyor. Çok hızlı geçiyor. Bugün 14 Ağustos 2024. Evet. Türkiye'nin 25 yılına damgasını vuran AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü. Bugün gerçekten 31 Mart yerel seçimlerde kaybetmelerine rağmen heyecanlarını kaybetmemişler. Kaybetmelerine rağmen biz milletten millet bize verdiği dersi iyi okuduk, iyi öğrendik. Aşk ve şevkle aynı kaldığımız yerden yola devam edeceğiz inancıyla. Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında sımsıkı durmasını gerçekten biliyorlar. Partideki konum çok, yani benim gördüğüm kadarıyla bir heyecanlı bir durum vardı. Yani dediğim gibi yerel seçimlerde ikinci parti, yani muhalefete düşmesine rağmen hiçbir kimsenin ense karartması yok. Herkese aynı şevkle, geçmişte nasılsa şimdi de öyleydi. Tabii ki bu tür şeylerde hamasi nutuklar, hamasi konuşmalar ve bugüne kadar yaptıkları değerlendirmelerde neler yaşadıklarını, neler yaptıklarını çok güzel anlattılar. Ancak tabii bunu anlatırken bunu serzeniş olarak bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak, serzeniş olarak görürsünler. Ekonominin bu hale nasıl geldiği üzerinde durulmadı. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartların ve insanların beklentilerine karşılık verememenin nasıl kendilerine bir durum yarattı, onu falan bahsetmediler. Sadece hamasi bir şekilde AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar yaşanan yanlışları, bunların arasında iyileri yok mu? Var. Muhakkak. Efendim Gata'da işte başörtülü Emine Erdoğan'ın yaşadıkları, üniversiteye gidip de üniversitede başörtülü kızların okutulmaması gibi bazı gerçekten milletimizin yüreğine dokunan olayları da anlattılar ama keşke yani o günkü şartlarda 57. hükümet, hatırladığım kadarıyla 57. hükümette IMF kararları uygulanırken ele alınan devlet artık tamamen böyle rayına girmiş, ekonomik durumlar iyiyken ele aldıkları bir ekonominin 20 yılda geldiği noktayı özetlemediler. Bu birincisi. İkincisi, o dönemde benim hatırladığım kadarıyla sıfır terör, yani terör sıfırlanmıştı.
sadece bir takibi şunu bunu 3-5 şeyleri vardı deniyordu. Oradan aldılar. Çok büyük bir biz terör şeyleri yaşadık. Ve bunların hiç üzerinden bahsetmeden biz terörü bitirdik diye geçmiş dönemde yapılanın üzerine oturmaya çalışılan bir sistem vardı. Bunun haricinde ben burada ilk defa Nihat Zeybekçi'yi görmek isterdim. Nihat gerçi Genel Başkan Yardımcısı olduğu için Ankara'da kutlama yapacakmış. Ama Denizli'yi 31 Mart'tan sonra AK Partili Ekabir takımının Denizli'yi unuttuklarını sandım. Bundan dolayı da üzüntü duydum kendi adlarına. Yani demek istediğim hamaslı bir şekilde nereden nereye gelindiği anlatıldı ama ülkemizin içinde bulunduğu şartlara hiçbir kimse değinmedi. Ben bu yüzden yani bir toplam olarak anlatılan konuların bölük pörçük anlatıldığını ve sadece yüreklere dokunmanın yerine yapılan yanlışları vurgulamak yerine iyileri anlatıp geçtiler. Hayırlı olsun diyelim. Türkiye gibi bölgesinde güçlü bir devletin 23 yılına, daha doğrusu 20 yılına damga vuran bir partinin aynı dirilikte devam etmesi ve içinde o dönemden bu yana iyisiyle kötüsüyle o partiye gönül verenlerin yine Tayyip Erdoğan'ın arkasına durarak biz hazırız, bundan sonra da varız demeleri çok AK Parti adına çok güzel ve ivmesi olan bir etkinlik olarak gördüm. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım bundan sonraki önümüzdeki işte 2027 ve 2028 seçimlerine hazırlandıklarını söylediler. Bu aşk ve şevkle çalıştıklarında onu da önümüzdeki seçim dönemlerinde göreceğiz inşallah. Ben çok yatıyorum. 2015 7 Haziran seçimlerinde AK Parti bir staj yaptı. Bu 3 aylık dönemde onlar kaybedilmiş demiyor ama bir nevi kaybedilmiş seçimde. Denizli'deki vekil sayısı 4'ten 3'e düştü. Birçok noktada kaybedildi. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı hükümet kurma görevini hatırlarsın. Oraya verdi olmadı, buraya verdi olmadı. Hiç kimse bu işi yapmayınca millet dedi ki ha dediler. Evet, demek ki koalisyon, evet. Demek ki böyle bir şey. Tekrar bir kısmına döndü. Orada bir AK Parti'nin stajı var. Evet. Şimdi çıraklık bitti. Yani bence bu noktadan daha güçlü bir şekilde çıkma eğilimi var gibi geldi bana. Şimdi geliyor, aynı konuya geliyor ya. Şimdi biz yatıp kalkıp Büyükşehir Belediyesi'yle, neden Büyükşehir Belediyesi'yle konuşuyoruz? Oraya geleceğim. Büyükşehir Belediyesi'ni konuşuyoruz. Çünkü 31 Mart'ta yerel seçimler olduğu için milletin umudu bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi kazandı seçimi. Ama 4,5 aydır içkiyle yatıyoruz, içkiyle kalkıyoruz. İçki meselesi çıktı. Şimdi mahkemeden iptal kararı çıktı. Yine aynı yani. Aynı onları konuşuyoruz. Bu arada öğrencilere verilen burslar iptal edilmiş. Sosyal yardımlar iptal edilmiş. Hatta belediye birkaç kişi gelmiş. 3 aydan 3'e şu kadar şey yapıyorsunuz, biz bunu şey diyoruz falan filan biraz tartışmalar da olmuş. Efendim bunun yanında biz gazeteciler kavgalı olduğu bir dönemde, daha doğrusu kavgalı demeyelim de gazetecilerle aradaki yeşilimsi olaylar yüzünden soğuk rüzgarlar eserken gazetecilerin yanlış kullanılıyor diye belediye ofisine kullandığı kartların hepsini bütün böyle ondan sonra otobüsler yani 42 aracı gönderip 450 araçlık yeniden ihaleye çıkılması gibi bütün böyle Büyükşehir Belediyesi'nin hep olumsuzluklarını bugüne kadar konuştuk. Bunların yanında yeni doğanlara yeni doğan paketi, altın falan hesabını, efendim işte emeklilere meselesini. Bunlara İl Başkanı Ali Osman Horzum açıklıyor. Eğer bunu il başkanlığı açıklarsa bu olayı kendi partililerinin kişilere vermiş gibi anlaşılır. Yani diğer değiller. Ama eğer bunlara Büyükşehir Belediyesi veriyorsa Ali Osman Horzum'un il başkanının değil, Nuri Çavuşoğlu'nun kendisi veya onun alt birimlerdeki çalışan insanın yani gerekli daire başkanının açıklaması gerekir. Yani senin anlayacağın 4,5 aylık bir dönemde böyle bir olumsuzluklar zinciri içerisinde var. Yani sanki ne diyeyim ben, kimsenin beğenmedi diyelim tabiriyle Osman Zolan dönemini 4,5 ay içerisinde yapılan bir çalışmalar Osman Zolan dönemini aratıyor bir hale getirdiler. Belli olursa Ali Osman Horzum diyor ki il başkanı 5 milletvekili çıkardı. Senin gözün önündeki örnekler 4,5 ay ki şunu da hemen vurgulayalım.
4,5 ay bizim aslında Nuri Çavuşoğlu'nun asıl çalışma başlatışını 1 Ocak 2025'ten itibaren, yani aşağı yukarı onun içerisinde 6-7 aylık bir süre sonrası düşünüyoruz. Çünkü bunları yerine koymuyoruz ama görünen köy kılavuz istenmez hesabı deniyor. Biz hükümeti 3Y ile yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla yaparken aynı konu burada oluyor. Bir bakıyorsun emekliler mağdur olur. Bir bakıyorsun basın bir bakıyorsun sosyal yardımlaşmaktan mağdur olanlar var. Onlar yapılmış. Şimdi karşıdan bakınca, içinde olmayınca tabii bunları buraya yapılırken niye göre yaptıklarını bilmiyoruz. Açıklamaları gerekiyor. İlk zamanlar hatırlarsın muhtarların da otoparkta tabii. şeyde kaldırılmış. Evet, ondan sonra deniz spor meselesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin yaptıkları hep böyle havanda su dövmek ve yasaklar meselesi geldi önümüze. Böyle 5 tane milletvekili çıkaracağım diye Ali Osman Hozum çıktı. Yani göreceksiniz dedi. Ben onun siyasetine güveniyorum, şapkada çıkardı. Ancak bir de görünen köy var. Şu 4,5 ayda bütün bu böyle kamunun istemediği, daha doğrusu vatandaşlarımızın istemediği şekilde olaylar varken sen nasıl 5 milletvekili çıkaracaksın? İşte aynı konu. AK Parti konusuna geliyoruz yine. Elim kırılsaydı da CHP'ye oy vermeyeyim diyenler var. Ben sandığa oy vermeye gitmedim, keşke verseymişim diyenler var. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ve kadroların yaptıkları AK Parti'nin 27 ve 28 önümüzdeki seçimlerde de tekrar burada ivme kazanacağını gösteriyor şu anda. Tabii şeyler fazla önümüzde de. Fakat şu anda öyle. Sayın Çavuşoğlu meclis toplantılarına başladı Büyükşehir. Açtı ağzını, yumdu gözünü 2 kişi, 3 kişi etrafında. Evet. O mahallenin insanları etrafında döndüler. Aradan 4. toplantı yine aynı söylemler, aynı ifadeler. Yediniz, yuttunuz, ne bileyim işte ekranlardan dinliyorsunuz zaten. Evet, yani aynı şeyler. İnsanlar yeni bir şey duymak istiyor. Yani her toplantıda işte yok arabalar nereye gitti, kimi götürdü, kimi getirdi. Ya bunlardan artık çıkıp kurtulmak lazım Sayın Çavuşoğlu. Yani artık yerelde iktidarsınız. Yani o muhalefet kafası diyeceğim ama ayıp olmasın. O muhalefet zihniyetinden çıkmak lazım artık. Yani insanlar bir şey bekliyor. İnsanlar ortaya bir şey vermek istiyor. Sayın Orzum cemiyette toplantı yaptı. İşte, yeni doğanlara altın verdik, eşya verdik dedi. Kaç kişiye? Emeklilere para dağıtıldı dendi. Kaç kişiye? Millet bunu merak ediyor. Yoksa alkolmüş, arabalarmış. Hiç kimsenin arabaları umurunda değil ki. Yani oradan bir şeyleri çıkartmayı ummak çok enteresan geliyor bize. Enteresan geliyor. Şimdi hadi ben anlıyorum, sen de anlıyorsun. Vatandaşa ihale çıkıyor diyor ki zaten bazı bu olayları da açıklan, yani basın bülteni olarak gelmiyor belediyeden. Şimdi o gün ne dendi? 45 araç çıktı dendi. Yani 47 aracı sergilediler şoförleriyle birlikte. O masum çocukları da çıkardılar oraya. Ekrem İmamoğlu öyle yapmamıştı. Araçları sılalamıştı ama şoförlerini çekmişti kenara. Her neyse önemli değil. Şimdi 45 tane aracı geri verdi. 452 araçla çıkıyordu. Yani şu anda ihaleye çıkıyor. 452 araç ihtiyacı varmış. Ona çıkıyor. Bunu vatandaşa anlatamazsın. Kardeşim, Osman Zolan döneminde 45 tane fazla araç ver diyordun. Kendin 452 araçla ihaleye çıkıyorsun. Bu ne demektir diye. Yani insanlar bunu onların Çavuşoğlu'nun anlattığı şekilde anladığında bunu israf olarak anlar. Birincisi. İkincisi. Abi de bir şey ekleyeyim. Orada millet zaten hani sizin bahsettiğinizde o 47 arabayı görmedi ki millet. Görmedi. Sanki Büyükşehir'in kullandığı bütün arabalar israfmış gibi aldı. Evet. Bir de bir başka husus. Şimdi nöbetçi kuruldu. Benim anladığım kadarıyla. Yani bir havuz oluşturuldu. Daire başkanı bir tanesi bir tarafa gidecek, göreve gidecek. Önce göreve gideceğinde arıyor, nöbetçi olan kısmına da onunla gidiyor. İkinci bir daire şoföründe tekrar arıyor lazım, araç lazım. Araç yok. Beklesin. Bekliyor işte 1 saat, 1,5 saat. Bu ne oluyor? Zamandan kayıp oluyor. Yani O 45 aracı göndermemiş olsaydı da, birimlere dağıtmış olsaydı, bu işlerin biraz daha hızlanmasına sebep olurdu. Yani yeni getirilen birimler ya da yeniden yapılanma uğruna yapılan bazı şeyler hem maddi hem de manevi bir şekilde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne zarar yazıyor.
Yani bunlar bizim zamana şov yapmak yerine, ben diyor şov yapmadım diyor ama biz hakikaten de şovdu. O şov meselesinde, o şeyde bunu zamana yaymış olsa iyiydi. Fazla araçları tamam tekrar yayınlar, gönder ama daha ne kadar oldu o araçları bir ay mı, 1,5 ay mı oldu bu araçları sergiledi? 18 Nisan. Ya işte düşün, 18 Nisan, 18 Mayıs, 18 Haziran, işte 3 ay aşağı. 3 ay içerisinde nasıl bir ihtiyaç oldu da 450 araçlık ihaleye çıkıyorsun? Bunu ben anlarım. Ama vatandaşa bunu anlatamaz. Burada muhtemelen benim anladığım bütün arabaların sözleşmesi bitti. Sıfırdan. Ha ben de öyle, o zaman açıklama yapacaklar. Ya milletin arasındaki soru işareti bu. Ha. Arkadaş diyor, sen bütün arabaları serdim oraya diyor. Ben geldim, vay Osman Zolan, vay AK Parti, vay şu, vay bu. Ne kadar israfçıymış bunlar. Evet. Çavuşoğlu geldi, israf. O kadar keseceğiz, bu kadar para kalacak. Şunu yapacağız ki sistemimizde yazdık. Millet oh dedi. Ama şimdi bakıyorsun, yeni ihaleye çıkıyorsun. 503 arabadan 47'sini çıkar, 456 araba diyorsun. Abi şimdi değişen ne? Bir şey yok. Değişen yani bir şey yok. 47 Ankara, İstanbul'a, İzmir'e onu bunu götüren insanların ya onlar peşinde koşacağına. Evet, evet. Yani o zaman hiç arabaya çıkma. Evet. Araba da kiralama. Hayır. Yapabiliyorsun böyle yap yani. Ki olma ihtimali. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bunlarla uğraşıyorsun. Bunlarla uğraşırken yaptıklarını da lanse et ki kamuya her ikisi birden dengelesin. Ha Çavuşoğlu bunlarla uğraşıyor ama şunları da yapıyor bak dedi. Şimdi okullar açılıyor. 600 lira mı 620 lira mı burs veriliyormuş öğrenciler. Hiçbir öğrenciye burs verilmiyor. Tamam tasarruf tedbirleri. Vereceğim. Abi onu vermez yapmaz. Vermezlik değil işte yok iptal edilmiş şu anda. Sosyal medyacı ben her zaman diyorum halk sütle halk ekmek dağıtmakla mı sosyal ya işte bunlara ondan sonra ben orada belediyenin önünde bir tanesi 3 aydan 3 aya 2000 küsur bin lira para veriyorsunuz onu da mı kestiniz dediğini kendi kulaklarımla duydum belediyede. Şimdi sosyal yardımlar kesilmiş. Tam bilmiyorum ama oradaki iddialara göre çocukların bursları da kesilmiş. Bizim şeyimiz var. Bugün yarın da emeklilerimizin kartları kapanırsa ki zaten ben onu ama haber verirsin kardeşim. Haber ver ben kendi tedbirimi alayım. Sen haber ver şakkadak kestin. Çalışan belediyenin bu tür küçük sıkıntıları gidermesi gerekir ki büyük olaylarda sabır etsinler. Bu kadar basit. Evet, alkolle ilgili dava açıldı. Bayağı bir memur sen Feyzullah Bey başkanı güzel AK Parti kanadı ve kendileri de tüzel kişi olarak da dava açanlar oldu. Yine Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Sayın Çavuşoğlu bir hata olduğunu dile getirdi. Bu alkol olayında. Yürütmeyi durdurma kararı alındı ama hala da alkol satışı devam ediyor ki edebilir herhalde. Edebilir. Evet. Çünkü kendi görünmüyor. Tabii itiraz süreçleri var, yeniden kararın çıkması var. Orada ben nasıl diyeyim, sanki o bölgeyi alkollü mekan olarak da idare edebilirim gibisinden bir anlam çıkarttım dünkü meclis toplantısında. Böyle bir imaj oluştu bende. Yani sadece biz bir yeri verdik, daha doğrusu 3 yeri verdik. 3 yerle sınırlı kalacakken ben daha çok kesimi verebilirim. Öyle bir mana çıktı. Yanlış dava açmışsınız diyor. Yanlış yol izliyorsunuz diyor. Bundan dönün diyor. Hatta her seferinde bunu söylüyor işin ilginç tarafı. Ortaya Sayın Çavuşoğlu bir şey atıyor. Bunu gören, bilen, duyan, yanında yönünde görüştüğü, konuştuğu insan varsa bunu o kişiye, X kişisi ya da 3. şahsa iletin. 4 meclis toplantısında bu. Yani evet. Bunun dışında başka konuşabildiğimiz şey yok. Evet. Böyle bir mevzu oluştu. Yine dedik ya baştan, alkolle yatıp alkolle kalkıyoruz. Hayatımda bu kadar alkol konuşmadık. Aynen. Ya içen içer, içmeyen. Herkesin günahı da sevabı da kendisinin içerisinde. Ancak gerçekten şimdi artık suyu çıktı. Kişisel, tabii suyu çıktı. Şimdi Denizli Belediyesi'nde kendi ekibini kurmak için çabalayan Çavuşoğlu ve ekibi bir taraftan o çalışan çarkları o şeyler döndü. Şimdi yeni bir şey var. Kültür Müdürlüğü'nü Nihat Zeybek kongre salonuna taşınacakmış. Birilerin empoze etmesiyle birileri harcanmak istiyor gibi hareket ediyorlar. Şimdi mesela zabıta birimi Kınıklı, Kayhan'da galiba. Efendim itfaiye birimin bir kısmı burada ama asıl bildiğim kadarıyla Bahçelievler'de.
Böyle olabilir. Buna ben katılırım da. Kültür müdürlüğü içerisindeki ya hep birden gitmeli ya da hepsi birden burada kalmalı. Yani öyle bölük pörçük, şu gitsin, şu istenmiyor, şu gitsin, şu şöyle olsun, bu böyle olsun diye birimleri de işleyen çarkı da bozarak bir şey etmenin bir anlamı yok. Şimdi Kültür Müdürlüğü oraya gittin diye. Buradaki koordineyi sağlayabilmek için 6-7 kere yukarıya çıkan yeni Mehmet Selçuk Daire Başkanı oraya giderse oradan gelmesi, oradan gitmesi bir takım zaman kaybı. Otobüse gider gelir. Otobüste gider gelirse otobüs seferleri şey yaptı ya, o sefer 24 saat çalışmaya şey yapmaz. İki adım yerden arabayla mı gidip geliyor? Bilmiyorum. Ben diyorum ki kaykay alsınlar, kaykayla gelip gitsinler. En güzeli o. Zübeyde Hanım'dan sallandı, İstiklal'den çıkarsın. Ben de öyle söyledim zaten. Şimdi 29 Ekim gibi ya da böyle belediye etkinliklerine süsleme yapılacak. Bu araç da yok şimdi. Yani aracı bekleyeceksin. Görev bitecek de ondan sonra sana verilecek. İşte bu uygulama içerisinde. Deyince çok özür dilerim. Unutma. Zoran döneminde niye eleştiriyorlardı abi? İtfaiye arabaları bayrak asıyor, bilmem ne oluyor. Evet. Şimdi ne oldu? Yine onlara düştü. Değişen bir şey yok. Sisteme kim gelirse gelsin yine itfaiye bayrak asıyor. Yine evet. Çünkü onlardan başka o şey yok, kaldıraç yok. Yani şey yok. Aydem ayrıldıktan sonra sokak lambalarının değişmesi, şunları bunları hepsi itfaiye kaldı. Çünkü asansör onlarda var sadece. Yukarıya yetişebilecek. Yaptın mı abi o zaman? Yaptı. Kim yapacak? Yaparsa o zaman eleştirmeyeceksin abi. Ha işte. Şimdi Zolan'ın döneminde itfaiye arabaları şunu yaptı. Şimdi bak. Parti bayraklarını astı. Diyorsun. Yaptırıyorsun. Belediyenin deposu Teras Park'ın olduğu yerde. Teras Park'ın alt tarafı. İncilipınar'da da Nihat Zeybekçi var. Şimdi buraya birimi taşıdık. Dikkatini çekerim. Büyükşehir Belediyesi ya da belediyelerin görünen yüzü Kültür Müdürlüğü. Çünkü süslemeleri onlar yapıyor, ayarlamaları onlar yapıyor. Efendim işte diğer ne bileyim kültür ve sanat etkinlikleri hep oradan çıktığı için belediyenin görünen yüzü olduğu için orası. Şimdi gittiler Nihat Zeybekçi'ye. Nihat Zeybekçi'de bu birimi götürebilecek şekilde oda yok. Bir tane oda var benim anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla daha doğrusu. O da o zemin katta, biri de üst katta. Üst kattakini oradaki görevli olan kişiler kullanıyor. Alt taraftaki de yani büyük kongre olma diyelim ki yarın Özgür Özel geldi. Alt tarafta dinlenme odası gibi bir yer var. 2 yer var, başka yok. Ya o salonlardan 1-2 tanesini bozacaklar, şu edecekler, yine bir seneyi bulur. Her neyse. Olduğunu düşünün. Buraya kültür şeysi taşındığında buradaki görevli olan insanlar malzeme almak için Teras Park'ın yanına gidecek. Oradan gidecekler. Malzemeleri alacaklar. Tabii araç bulabilirlerse. Bu araçlarla süslemesini yapacaklar, efendim şeyini yapacaklar. Nereden bakarsan bak. Hem zaman kaybı, hem mazot ve benzin kaybı. Hem ne diyeyim, hem yani istenilen zamanda dikkatimi çeker bir nokta. Eskiden 3 ya da 4 gün önceden süsleme yapılır. Şimdi 1 gün önceden yapılır. Yani bu da bir şey. Bunu derken süsleme olursa olmasa onlar bir fark etmiyor. Ama işleyiş babı açısından demek ki çarklar tam olarak işleyemiyor ki 3 günlük, 1 günlük yapılacak şeyi 3 güne yayıyorlar. En son hepsini yapıyorlar. Şimdi benim demek istediğim şu. Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerinin burada yer varken başka yere kaydırmanın anlamı nedir? Birincisi o. O bölgeyi canlandırmak olabilir. Bilemiyorum. Birincisi olan bu. İkincisi birbirine koordine olabilmek için arada hiçbir koordinatör yok. Daire başkanları koordinatör gibi çalışıyor. Ama çalışıyor da kendi işini takip etmezse alo işiniz halloldu diyen birisi de yok. Yani Büyükşehir Belediyesi işleyişinde çok büyük şu anda keşmekeşlik var. Umarım bunlar çok yakın bir zamanda şey yapılır. Ha bunları derken Sayın Çavuşoğlu'nun bu işlerle tek tek ilgilenme imkanı yok. Ali Marım'ın başkan yardımcısının bu işlerle tek tek ilgilenme şeysi yok. Bu işlerin geneli kimden geçiyor? Genel sekreterden geçiyor. Peki genel sekreter nereden geldi? Aydın. Aydın'dan Denizli'ye geldiğinde 4 ayı boş ver, 1 sene içerisinde Denizli'yi öğrenmesi mümkün mü? Aydın bizi kıskanıyordu. Aydın bizi kıskanıyor, biz de onları kıskanıyoruz şimdi. Evet. Biz de onları kıskanıyoruz. Dolayısıyla belki Aydın farklı olabilir yani. İnşallah ama hiç olmazsa zaten Suriyeliler, İranlılar falan filan derken Denizli nüfusu arttı.
Bir de aydınları buraya denize taşıyarak temelde şey taşırmasınlar. Önemli olan o. Yani demek istediğim, Hayırlısı. bir yerlerde yanlış var ama o yanlışlar bir gün düzelecek, buna da inanıyorum. Hayırlısı tabii. Ben mevzuyu şöyle kapatayım. Geçen dönemlerde biz bunu çok dile getirdik. Sayın Zoran ve AK Parti döneminde, yereldeki iktidarda sayın büyüklerimiz, Sayın Çavuşoğlu, Müjdat Bey, aklınıza kim geliyorsa, Şeniz Hanım'ı karıştırmıyorum. Merkez Efendi Belediyesi'nin toplumsal şeyleri vardı. Çok güzeldi. Sahneye çıkan konuşanlar, Horzum o kadar siyaset yapmadı ama herkes siyaset yaptı. Orada 2000-2500 kişi vardı. Çocuklar ve aileleri. Adam akıllı alkış çıkmadı. Siyaset yaparsan çıkar mı? Mesele bu. Oradakilerin hepsi Cumhuriyet Halk Partili, oradakilerin hepsi AK Partili, oradakilerin hepsi Milliyetçi Hareket Partili değil. Bunu bir kere düşünün. Evet. O insanlar ihtiyaç sahibi olduğu için veya herhangi bir şekilde oraya geliyorlar. O insanları Cumhuriyet Halk Partili gibi görürseniz çok büyük yanılgıya düşersiniz. Bunu geçen dönem çok yedik. O yüzden rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Oraya gelen insanlar farklı niyetlerle geliyor. Eğlenmek için geliyor. Çocuğunun ve herhangi bir yakınının mutlu olması için geliyor. Ya tamam, alana girdiler. Öyle cılız bir alkış vardı. Sonrasında yok. Yani gerek yok siyaset yapmaya. Yani yapın ama o kadar da gerek yok yani. Niye Şeniz Hanım'a katmadığım işin içine? Organizasyon onun. Bir sürü emeği var. Son derece saygım var. Çok da güzel konuşma yaptı. Çok da güzel, çocuklar eğlendi. Ben sonuna kadar oradaydım. Ben şahsen teşekkür ederim Şeniz Hanım'a. Evet, ben Ali Osman Bey, yani il başkanını ondan seviyorum. Ali Osman Bey konjonktüre göre değil. Yüreğinden nasıl geçerse onları söylüyor. Adam afyon. Hemşerim olur. Yani yüreğinden geçen şeyi söylüyor. Siyasetin nerede yapılacağını, nasıl yapılacağını da biliyor gerçekten yani. Son dönemde yetişmiş ender siyasetçilerinden bir tanesi. Onun için yani ben aslında bu partiyi bütün komplesiyle Ali Osman Horzum ve ekibinin toplayacağını sanıyordum ama çok darıldılar. Bu saatten sonra onun da gücü yetmeyecek gibi geliyor. İnşallah güzel günler görürüz. Ne diyelim? Amin. Merkez Efendi güldü, biz güldük, hepimiz gülüyoruz. Deniz de gülüyor. 6 ay sonra bakalım çok daha fazla güzel gülürüz. İnşallah. Gülürüz. Çok teşekkürler bizi takip ettiğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeye devam edin. Önümüzdeki hafta tekrar sizlerle olmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.